İstanbul gibi çok katmanlı tarihi olan bir şehirde gelenekler bütünüyle hayatımıza çok etkili oluyor. Bazılarımız bunlara tutunuyor. İşte sürekli büyüyen, gelişen bir şehirde ise bunları değiştirmekle uğraşanlar da var. Peki gelenek bu kadar statik bir şey midir? Yoksa aslında sürekli gelişen, sürekli değişen bir şey değil mi? İklim değiştiği için yeni yeni ürünler yapılmaya başlandı. Yeni yeni meyveler giriyor, sebzeler giriyor. İşte en çok mutfağımızda kullandığımız işte domates gibi bir ürün bile daha dün mutfağımıza girdi. Ama bugün geleneksel yemeklerimizden biri. Neye göre, kime göre, kim haklı burada? Aslında hiç kimse haklı değil. Sürekli değişken bir konu ve bugün artık dünyadaki en çok erken ölüme neden olan hikaye yediğimiz yemekler. Artık sigara değil. Bu da şunu gösteriyor. Yemek yemek şekillerimiz, alışkanlıklarımız, geleneklerimiz zaten değişti ki bu böyle oldu. Bugün yine değişmek zorunda. Bugün yediklerimizi yarın yiyemeyeceğiz. Ocakbaşı ve ocakbaşı kültürü, keyfi birçoğumuz için muhteşem. Bizdeki ocakbaşı veyahut da o Japonya'daki teppanyaki veyahut da başka ülkenin başka noktalarında bu ateşe yakınlık, bu kadar yemek pişirmek kaynağına yakınlık çok değerli. Ama niye hep etle yapıyoruz bunu diye sorgularım. Bir ocak başına gittiğim zaman benzer baharatlarla, benzer tatlarla hayvanın farklı yerlerinden hazırlanmış etler, kebaplar geliyor. Tavuk da var bazen ama ağırlıklı işte kuzu veya da dananın muhtelif noktaları. Peki bunu niye sebzelerle, bunu niye deniz mahsulleriyle, balıklarla ya da kabuklularla yapmıyoruz? Niye kendimizi bu kadar kısıtlıyoruz? Bir balıktan artan kafalarının yanaklarını çıkarıp bunlardan bir yemek yapabilir miyim şişe geçirip ocak başına kullanıp? Tabii ki tatlandırmak gerekebilir. Nasıl bir kebabın içine baharat koyuyoruz, işte biber koyuyoruz, kimyon kullanabiliyoruz, sumak kullanabiliyoruz ya da herhangi başka bir baharat kullanabiliyoruz. Bunda da muhtelif soslar veyahut da tatlandırıcılar hazırlayarak çeşit çeşit deniz mahsulleri yapılabilir. Topkapı Sarayı'nın mutfağı özellikle her aşçının görmesi gereken bir yer. Eskiden yemekler nasıl pişermiş, nasıl devasa kazanlarda yemek hazırlanırmış yüzlerce binlerce kişiye. Bu mutfağı gezmek için de herhalde en iyi yanıma alabileceğim rehberlerden biri Vedat Başaran. Yıllardır aşçı olarak çalışmış ve özellikle Osmanlı mutfağı konusunda derinlemesine araştırma yapan bir arkadaşım. Özellikle bizim bu sarmalar, dolmalar gibi bunlar aslında törensel yemekler olarak da kullanılan bir şey. Yani bugün içli köfte de bir törensel bir yemektir, bölgeye ait. Yalnız bu sarmalarla ilgili 3-4 tane çeşide kaldık. Ama normal zamanda
Şimdi diyelim ki önümüzdeki dönemde fındık çıkacak, işte kiraz yaprağı çıkacak gibi ne kadar yenebilen bir yaprak varsa bunların hepsinin dolması yapılır. Şimdi bu dolmaların içinde ben o her sarmaya bir tane tencere diyorum. Kendi içinde. Kendi içinde. Şöyle söyleyeyim, eğer sarmadan aynı malzemeyi üst üste alt alta koysan aynı sonucu alamıyorsun. O yaprağın içine sardığın o malzeme belli bir basınçla piştiği için o basınçla beraber içinde aslında hepsi bir düdüklü tencere etkisiyle pişen bir şey. Yaprağın içiyle dışı arasında inanılmaz bir farklılık var. Bir de bunu taze filizden yaparsan eğer, yani ne çıkıyorsa ayva, işte at kestanesi yaprağı da olabilir gibi bir sürü biber yaprağı, kiraz yaprağı gibi birçok yaprağı sayabilirsin. Ama bu teknik son derece önemli. İki, bir de bunun altına kaburga kemiği. Zenginler kaburga kemiği koyuyor. Eğer yoksa kaburga kemiği bizim kamışlar yok mu? Bamba ağaçları, kamışları altına koyuyor ki o ufak ufak demlenecek, pişecek. Bir de bir günümüzde sulu yemek kavramı var ki bu yanlış bir kavram bizde ama sevdiğimiz bir şey. O sulu yemek kavramı eski dönemde öyle sulu yemek kavramı yok. Bir iki dibinde bir şey kalıyorsa bir iki kaşık o kadar bir şey. Çünkü o kamışların altında o kapalı bir tencere içinde o lezzet buharıyla beraber dışarıdan da desteklenen bir şeyden bahsediyoruz. Biz ne diyoruz? İşte etli dolma, zeytinyağlı dolma diyoruz. Zeytinyağlı dolmanın et suyuyla pişirildiği tarifleri var. Et suyuyla. O da ne oluyor? Et suyunu alıyor, soğutuyor. Soğuduktan sonra üzerindeki yağı çıkarıyor. Suyunu kullanıyor. Eğer yağını almadan kullansa donacaktı o. Zeytinyağlı donmadığı için böyle bir şey yapıyor. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Unutma Bunlar beni. o kadar basit geliyor ki çoğu Çok basit insana. geliyor. Ama bunu yıllarca ve deneye hatasız hale geliyor neredeyse. Aynen. Türkiye'de satılması zor olan şeylerden biri de reçeldir. Çünkü herkes evinde zaten reçelini yapıyor. Yapıyor, değil mi? Yani Türkiye hala bu şansları... Çok hoşuma gidiyor. Geçen sene sonbahara doğru bir baktım bildiğimiz böyle bir süpermarketlerden birinin önünü böyle yığınla kavanoz. Yok reçel için, turşu için, bilmem ne için. Bu şehrin göbeğinde. Halen bu gelenek var. Yani insanlar ya ben kendi turşumu yapacağım, kendi reçelimi yapacağım, kendi işte ne bileyim ben sirkemi yapacaksa. İşte yemekle olan ilişkisi insanları iyice gösteriyor. İşte bizim yani mutfağımızın zaten temeli hep bu şeyden. Reçeteyi kaydetmemiş ama malzemeyi kaydetmiş. Malzemenin nereden geldiğini, ne olduğunu kaydetmiş sarayda, arşivlerinde. Bunu yapmış. Bizim insanımız malzemeden başlar. Malzemeyle bu işin başarıya ulaşacağını bilir. Bu noktadan hareket ederek tabii asır değişen sistemler de var. Şimdi bizim bu Osmanlı döneminde teknikler de çok geniş. Yani bir tekniği alıp birçok sebze uygulayabiliyorsunuz. Bir sebzeyi birçok teknikle yapabiliyorsunuz. Her birimizin tutkusu farklı bir yerde. Vedat'ın da tutkularından bir tanesi de Osmanlı mutfağının araştırması, derinlemesine araştırmak istiyor. Bunun için müzayedelerden kitaplar buluyor, alıyor ve anlayabilmek için de Osmanlıca öğrenmiş. Sadece onun bunu söylediği yetmiyor. Gerçekten kendisi okuyup anlayabilmek için bunu yapıyor. Batı biraz daha kurgusal bir beyinle, Doğu biraz daha duygusal beyinle hareket ediyor. Şimdi bizim baklavanın karşılığı Batı'da puff pastry dediğimiz milföy hamuru. Milföy hamurunu toptan yapıyor. Biz onu teker teker açıyoruz. Ama toptan yapmayla teker teker açma arasında dünya bir lezzet farkı var. Bizim bir doğulu olarak bakış noktamız burada. Ben açıkçası mutfakta doğulu görünmeyi çok seviyorum şeyde. Hani bazen böyle biz Avrupalıyız meselesi vardır ya. Evet, medeniyet olarak tabii ki çağdaş medeniyet neredeyse biz oralıyız. Ama yetenekte, meslekte, tasarımda kendimi doğulu hissediyorum. Çünkü o duygusal beynin yaratmış olduğu estetik şey sofraya gelen malzemenin de damakta üst seviyede bitişini sağlayan bir şey. Yemek geleneklerimizin önemli bir parçası, özellikle İstanbul'da yaşadığımız önemli bir parçası da Ermeni mutfağı. Seçmenin şeyleri var. Alırsın bir böyle bakarsın. Levon'u genelde şarap uzmanı olarak biliriz ama Ermeni mutfağı konusunda çok derin bilgiye sahip. Desene. Takuya Hanım ise
zaten dipsiz kuyu bilgi. Hem kitapları çok derin ve okuması çok keyifli ama ondan da tatlısı kendisiyle sohbet etmek. Evet, bir gelenek var ama aslında her evinde kendi gelenekleri var. Yani herkes aynı şeyi yapıyor değil. Mesela bizim evde ben çok şaşırmıştım. Bizim evde Paskalya çöreği olursa babam mutlaka süt ve kaşar peyniriyle. Sıcak süt. Sıcak süt ve eski kaşar, böyle biraz biberli eski kaşarlı yer. Hani tatlıyla ekşiyi dengeler. Bana soracak olursanız Paskalya'nın en büyük adeti o. Ama yapılır mı? Bilmiyorum. Bu tamamen bizim ev. Yani Yok, senin evin bizim için evin geçer. Mesela hikayesi, sizde de mi? evet. Bizde de öyle. Sizde de öyle. Evet. Şimdi bir dünya insan büyük ihtimal hani yeni jenerasyon böyle ufak çocuklara falan sorsanız çilek nerede yetişiyor bilmiyor büyük ihtimal. Yani işte elma nereden alınıyor? Bir marketten alınıyor diye. Biz o şeyi kaybettik ya biraz şehirde yaşadığın zaman. Gerçekten dalında meyve görmeyi, dalında ekin görmeyi, sanki markette aldığın ürünleri, ekmeği bile, yani evde yapmanın çok kolay olan ekmeği bile sanki hiç yapılamayacak. Yani insanın beceremeyeceği, evde olmayacak bir şey olduğunu zannediyorsun. Bunu Evet, siz yaptığınızı çörek. getirdiniz değil mi? Ekmek. Evet, Oraya yani. gitti artık. Evet. Bu da yine bereket isim geliyor. Çünkü içinde un var, şeker var, yağ var. Biz biraz da Yunan kültürüyle de yoğrulmuş İstanbul Ermenileri. Rum. Evet, Rum kültürüyle sakız, Bunda var mı? Evet. Bunda senin çörek otu. çörek otu üstünde süs olarak var. Ama içinde hamurunda çörek otu yok. Ama Diyarbakırlılar, Mardinliler bunu daha çok içine de baharatları koyup daha koyu renk oluyor. Bu çörek çok Rum işi bir şey. Yani İstanbul'daki Ermeniler de bunu yapıyor. Çünkü burada geldiği zaman kendisinden daha baskın bir başka bir şey var. Daha kalabalık başka bir grup var. O Rumlarla beraber yaşıyorsun burada. O yüzden de onlardan çok fazla etkilenmişsin. Kendi geleneğinde biraz ona göre evriliyor. Başka bir hale geliyor. Bu yüzden bir de başka bir şey düşünmek lazım. Yemeğin aslında milliyeti olmaz. Yani şimdi Diyarbakır'daki adam mahlep bulabiliyorsa Mahlep mahlep koyuyor, sakız bulabiliyor, sakız koyuyor. Şimdi adam büyük ihtimalle sakızı bilmiyor. Ya da işte İç Anadolu'daki Rum lakerde yapmıyor çünkü Tori kökeninde. Yani o çok İstanbul mutfağı. Yani biraz da onu da düşünmek lazım. Sadece bu yeme içme işlerini milliyetle anlatmak çok doğru bir şey değil. Veyahut da din veyahut da din, etnik evet. köken herhangi Tabii bir ki şeyle. mutlaka inanışların şeyi var. Hani işte belki domuz yemiyor olmak, işte kabuklu yemiyor olmak gibi ya da işte kaşar peyniri diyoruz. Kimse bir kaşar peynirinin aslında koşer peyniri Koşer. olduğunu bilmiyor. Peki bu aslında baktığımız zaman o müthiş bir geleneklerin bugün bize getirdiği farklı geleneklerin, farklı insanların, her birimiz farklıyız birbirimizden. Ve bütün bu çeşitliliğin, farklı insanların getirdiği gelenekler veyahut da alışkanlıklar ne diyeceksek artık buna müthiş bir zenginlik yaratıyor. İşte o zenginliği ne kadar muhafaza edersen o kadar zengin kalabiliyorsun. Ocak başına oturduğum zaman özellikle lavaşların hazırlanışına bakıyorum. Lavaşı alıp üstüne kebaptan çıkan yağları ve tatları sürüyor. Ondan sonra da onları da ocağın üstüne koyuyor. Ve müthiş, yani o incecik lavaş başka boyuta geçiyor. Peki bunu o zaman diğer yemeklerle niye yapamayalım? Artmış bir karides ya da başka herhangi bir kabuktan, özellikle kabuklu deniz mahsullerinden bahsediyorsak, onda müthiş yoğun bir tat var. Niye kabuklarını sadece çöpe atalım? Onlardan çok yoğun, çok katmanı olan bir sos, bir marinad hazırlayabiliyorum. Ondan sonra midye gibi, sülünez gibi nispeten sakin bir tadı olan bir yemeği çok daha fazla yoğunlaştırabiliyorum. Ocakta kömür üstünde yemek pişirmek o kadar müthiş bir pişirme yöntemi ki midye gibi, midye içi gibi basit gördüğümüz bir yemeği bile muhteşem bir hale getirebiliyor. Biz eğer bir tavuk kanadını kömür üstünde yapıyorsak niye bir midye iç ya da başka bir deniz mahsulü olmasın?
Birçok geleneksel ürünün veyahut da üretimin arkasında çok ciddi bir usta-çırak ilişkisi var. Bu yemekte de böyle, el işlerinde de böyle. Bu bir marangozluk olabilir. Bakırcılık da bunlardan bir tanesi. Bir okulu yok bunun bugün. Emir Ali Enç öğrenmek için Suriye'ye gidiyor ve oradaki ustalardan bu işi öğreniyor, çıraklığını yapıyor. Ondan sonra gelip ben bu geleneği sürdürmek için ne yapabilirim? Üstüne bir şey koyabilir miyim diye baktığı zaman işte bakır alaşımlarını kurcalıyor, kulplarına değişik şekillere bakıyor. Sadece tasarım için değil, fonksiyonu biraz geliştirebilir miyim diye bakıyor. Bu da aslında geleneksel üretimi hayatta tutabilmenin belki şartlardan bir tanesi. Milattan önce ne? 4000 yıl önce falan yani hani. Milattan önce 4000 yıldan bahsediyoruz. 6000 yıllık bir tarihi var şu işçiliğin. Şimdi baktığın zaman Bu çekicin, bu ben ölçü. şeye çok takıldım burada. Çünkü geleneksel bir üründen bahsediyoruz. Bugün üretebildiğin, üretmeye devam ettiğin bir ürün. Çok nadiren hem ve el işçiliğinde de veyahut da herhangi başka bir yerde bir geleneğin bu kadar uzun Süre çok, gelebilmesi. Evet, çok az değişerek. Çünkü genelde hep bir değişim görüyor bu zaman içinde. Muhakkak bu da görmüştür. Senin kulpların da bir değişim bir anlamda ama Belki devam şeklinde ediyor görmüş aslında. ama bak yine bir şansım oldu. Hindistan'ı, Pakistan'ı, İran'ı, Suriye'yi ve Türkiye'yi görme şansım oldu. Buradaki bakırcılığı görme şansım oldu. Hatta yani Suriye'de ve İran'da yaşadım. Türkiye'de de yaşadığım gibi. Abi teknik aynı. Hiçbir fark diyorum yani müthiş bir Hiçbir hikaye fark bu. yok Bu- ve şekilleri yani şu örs yani Hindistan'da da var, Türkiye'de de var, İran'da da var, Suriye'de de var. Ama şöyle bir olay var bakırda. Ve bu çok önemli. Bakır ve gümüş gibi bu bakır, gümüş, altın Mendeleyev tablosunda bu ağaçta olan bu üç metal makinede yapılırsa yumuşak oluyor. Bu kaliteyi istiyorsan İlla elde yapacaksın. elde yapmak zorundasın. Ürünün hiçbir romantik tarafı yok. Gerçekten. Bu el işçiliği bittiği takdirde bakırın bu kalitesi biter. Şeyde öyle değil. Ahşabı elektrikli testereyle kes, bilmem ne frezeyle Aynen, kes, aynen öyle. router'la kes. Sonuç aynı. Nasıl öğrendi? Yani ben bu işi öğrenmeye karar verdim. Atladım motosiklete. Halep'e taşındım. Ne zaman bu? 2009, 2008, 2009. Tam zamanında, ha. Tamam, evet. Cennetti. Hayatımın en mutlu yıllarını Suriye'de yaşadım o zamanlar. Yemekler nefis, böyle bilsen. Hani ülke biliyorsun kanunen organiğe dönmüş 2000 yılında. Böyle Birleşmiş Milletler falan araştırma merkezleri kurmuş. Kuru iklimli tarım araştırma falan. Yani dışarıdan terraforming yapacaklarını şey yapmışlar. Kendi tarımlarını, topraklarını uygun hale getirmişler. O buğday haplotiplerinin falan böyle olduğu tarlalar vardı, giremiyorsun. Sen insan olarak bakterilerini oraya almıyorlar seni. Ya bu işi çok ciddiye alıyorlardı. Yemekler mükemmeldi. Bizim Türkiye'deki gibi çok ciddi böyle bir hani usta çırak ilişkileri vardı. Çok güzel bir Suriye tecrübem oldu. Çok da ucuzdu o zamanlar. Orada öğrendin işi. Orada öğrendim. Oradaki ustalardan mı öğrendin? Bir Sen ne kazancının yaptın? yanında Çalışmaya işe mı girdin? girdim. Bir Ha. kazancın yanında çırak olarak işe girdim. İlk başta işte hurdaların üzerinde böyle öğrendim falan. Öyle kendi çıraklarının geçtikleri şeylerden geçtim. Tabii 13-14 yaşında çıraklar ve ben o zaman 24 yaşındayım. Öyle bir süreçten geçtim. Yani tabii ki bunun yüksekokulu veyahut da işte meslek lisesi vesaire, yani demircilik nerede öğrenecek ama bugün mesela sen ancak bir çırak yetiştirerek bunu yapabilirsin o zaman. Yani bu ürün çıkacaksa elde bunun yapılması lazım. Elde yapılacaksa Usta lazım zaten. usta yetiştirmemiz lazım. Onun için de hani gençleri şey yaptık, teşvik ettik. Bir tane tesviyeci yetiştirdik ondan sonra. En son çırağımız da Cilade, en son atölyemiz. Ona bu şekli, parlaklığı veren atölye şeydeki en yukarı katta. O en zor şeylerden biri. Çocuk yetişti ondan sonra ama şu an bir ayakkabı dükkanında tezgahtar olarak çalışıyor. Niye? Bilmiyorum. Bu işi Ağır gelmiş pis işte. buldu. Aynen yani. Pis Çünkü iş. metal tozu falan var baksana, havada. 2 dakikada oturuyorum, leş oldu her yer. Ha, yani dediğim gibi ben eve gittiğimde ilk duşumu aldığım zaman yeşil akıyorsun. O bakır oksit olarak üstümüzden akıyor.
hazır sıcak bir ocak varken niye illa her şeyi şişe geçireceğiz? O da aynı şekilde ocak başına oturduğun zaman bazen geniş şişlerin üzerine oturtulmuş bazı yemekler var yavaş yavaş hazırlansın diye. Veyahut da direkt kömürün üstüne atılan patlıcan görebiliyorsun. Közde patlıcan hazırlandığı zaman. Peki patlıcan yerine eğer mevsiminde doğru bir malzeme buluyorsan, mesela tarak bulduğum zaman çıkabiliyor bazen Kuzey Ege'de. O Kuzey Ege'den çıkan tarakları alıp biraz taze otlu bir sosla ve zeytinyağı, limonla bile kabuğuyla birlikte kömürün üstüne pişirdiğin zaman meze oluyor. Hafif bir atıştırma olabiliyor. Niye olmasın? Her bir şeyi deneyip her bir şeyi sorguluyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Anadolu'da özellikle Güneydoğu Anadolu mutfak kültürüne baktığınız zaman meseleleri derinlemesine tartışmak istediğim hep biri var. Hep Filiz Hüsükoğlu'nu bir şekilde yakalamaya çalışıyorum. İstanbul'daysa İstanbul'da, Mardin'deyse Mardin veya Antep'teyse Antep'te, neredeyse. Çünkü sadece derinlemesine bilgisi yok. Aynı zaman bu derin kültürün nereye doğru gideceği konusunda da çok ciddi kafa patlatıyor ve çok tatlı fikirleri var. Yine bu çalıştığım projede gastrodiplomasi etkinlikleri yaptığımız vakit ben dikkat ediyordum. Mesela girdiğim vakit diyelim 50 kişilik bir masa hazırlanmış. Nereye oturmam lazım? Ben Türklerin yanına oturmuyordum. Direkt gidip göçmenlerin masasına oturuyorum. Çünkü onlarla konuşmak istiyorum. Yani o masanın başında olmak, o gece veya o sabah kendi annesinin, anneannesinin yemeğini pişirmesi, orada başkalarıyla paylaşması ve sanki diyelim siz Suriyeli göçmen arkadaşımsınız ve yemeği pişirdiniz. Ben de sizinle aynı masadayım. Gözümün içine bakıyor. Bu mutlu musun? Benim yemeğim seni mutlu etti mi? Çünkü evinde hissediyor. Ben de o diyorum muhteşem olmuş. Annem de şöyle yapardı, teyzem de şöyle yapardı. Siz de düşünür müsünüz? Şöyle bir düşünüyor. Ya diyor ben yine de geleneksel yapmayı tercih ederim ama bu bilgiyi de öğrendiğim için mutluyum diyor. Ne oluyor o zaman? Kafasında yeni bir pencere açılıyor. Gelenekseli kucaklıyoruz ama yeniliğe de yok demiyoruz. Bu da aslında şeye çok yakın bir hikaye. Olur işte iki teyze işte yemeklerini getiriyorlar veyahut da yemek yapıyorlar. Biri diyor ki işte bak sakın söyleme ben bunun içine bilmem ne koydum. Ama onu Ayşe'ye söyleme çünkü benimki özel, bu benim özel tarifim diyor. Zaten aynı olarak başlayan şey bir kere ayrışmaya başlamış orada. Tabii. Ondan sonra Ayşe teyze ile Fatma teyze ikisi ayrı ayrı yapıyor ve onlar çocuklarına başka türlü öğretiyorlar ve apayrı iki tane aile geleneği bu sefer başka yerlere doğru gidiyor ve o zaten inovasyon, aslında söylediğimiz inovasyon bunlar Kendi zaten. içinde, geleneğin Tabii. kendi içinde başlıyor. Ama sorsak hayır ben yeniliğe karşıyım. Bu bizim hep yaptığımız gibi olmalı diyor aslında. Çünkü bir şekilde o bir rahatlık veriyor. Tabii. O eski alışık olduğumuz hikayeler, o gelenekler bizi rahatlatan, bizi böyle bir koruyor bir şekilde. Koruduğunu düşünüyoruz en azından. Evet. Şimdi geleneksel bir taraftan bizi koruyor, mutlu ediyor. Onu paylaşmaktan mutlu oluyoruz. Ama öbür taraftan da kafamızın başka bir tarafı, o yenilikçi tarafı da araştırıyor. İşte Ayşe teyzenin başka bir ot veya baharat koyduğu gibi ama söylemediği gibi. Çünkü sürekli bir dinamizm içinde düşünüyoruz, araştırıyoruz, yeni şeyler katıyoruz. Her ne kadar geleneklerimize kucak açsak, onları sevsek, korusak, bir sonraki nesle aktarmak için gayret göstersek de o araştırmacı ruhumuz, bunu daha iyi nasıl yapabilirim, bunu daha etkin nasıl sunabilirim, bunu daha lezzetli veya daha sağlıklı nasıl gerçekleştirebilirim sorusu da gerçek bir aşçının bence kafasını sürekli kurcalıyordur. Burada gelenekselden başlayıp inovatif demeyeyim de daha mı iyiye veya daha o ülkenin, o ekonominin, o sosyal çevrenin koşullarına uyum sağlamasını gerektiren bir formata dönüşüyor. Bu geleneksele ihanet etmek mi? Hayır. Gelenekseli biliyorum, selamlıyorum, kucaklıyorum ama yeniliği de bir tarafta tutmuyorum. O da benim gündemimde bulunuyor. Bu beni de zenginleştiriyor, ülkemi de zenginleştiriyor.
geleneğimi de daha güçlü kılıyor bana göre. Bu her alanda böyle değil mi? Müzikte de bu böyle. O zaman halen iki taşı birbirine vuruyor olurduk herhalde ya da tamtamlar veyahut da yani her konuda bu aslında geliştiriyor ve yeni gelenekler yaratabiliyor olmamız lazım ki tarih boyunca böyle yapılmış. Müzik demişken işte Gustav Mahler'in bir lafı vardır ya işte gelenek küllere tapmak değil, ateşi canlı tutmak ya da koru canlı tutmaktır. Şimdi ateşi canlı tutmak için ne yapacağız? Sürekli ateşle besleyeceğiz. Yani hem mevcut ateşi koruyacağız hem de dışarıdan malzeme. Bana göre canlı ateş gelenek. Dışarıdan getirdiğimizde inovasyon. Ocak başında veyahut da kebapçıda, balıkçıda çok benzer mezeler gelir genelde. Halbuki o kadar zengin bir konu ki meze. Dipsiz kuyu gibi Güneydoğu'nun mezeleri, Ege'nin mezeleri, Orta Doğu mezeleri, İstanbul'un mezeleri de bambaşka. Geleneksel sofralardaki asıl yaratıcılığın mezeden geleceğine inananlardanım. Çok çeşitli ve çok katmanlı olabiliyor. Kendimizi orada sınırlamamamız gerekiyor. Çeşit çeşit lezzetli mezeler olduğu zaman biraz daha fazla onlardan yediğimiz zaman çok daha az ete ihtiyacımız olur. Klasik bir ocak başına otursak bile niye hep aynı mezeleri yiyelim? Biraz değişikliklerle, ufak dokunuşlarla çok daha derine gidebiliriz orada. Bölgenin mutfağına baktığımda patlıcanlı yoğurt var. Tahin ve yoğurt karışıyor. Patlıcan ve tahin karışıyor. Niye hepsi bir araya gelmesin? Bir de üstüne ceviz, sumak ve başka malzemeleri de karıştırdığım zaman tam bu bölgenin yemeği olup ama biraz daha güncellenmiş bir meze çıkabiliyor ortaya. Kültürü oluşturan her yerde gelenekler aslında bizim modern çağda bir çeşit değişimle baş etme yöntemimiz. Çünkü modernlik öyle bir dönem ki her şeyin çok hızlandığı, katı olan her şeyin buharlaştığı bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde insanlar tutunacak dal arıyorlar. Hem tekil olarak, birey olarak hem de aslında toplumsal olarak kendilerine kim olduklarını, ne olduklarını hatırlatacak bir takım pratiklere, işaretlere, sembollere ihtiyaçları var. Gelenekler tam böyle bir yerde karşımıza çıkıyor. Bu gelenekler sayesinde insanlar bu hızlanan hayatı, bu modern hayatın getirdiği dalgalanmaları bir şekilde daha yavaşlatacak, onları daha sakinleştirecek kültürel, sembolik ürünlerle, süreçlerle devayı buralarda arıyorlar diyelim değişime karşı. Bugün en geleneksel dediğimiz hikaye de bir zamanın ilk başlangıç noktasıydı. Bugünkü annelerimize, babalarımıza baktığımız zaman onlar kendi gençliklerinde isyankar bir şekilde o günün geleneklerine karşı çıkarak yeni bir müzik tarzıyla eğleniyorlardı, onu dinliyorlardı. Ve biz bugün ona ya çok sıkıcı, bu geleneksel müzik diyebiliyoruz. Her konu için bu geçerli. O yüzden bu kadar da tutucu olmanın da pek bir anlamı yok. Nereden geldiğimizi bilmek ve bunun üzerine inşa etmek sanki en akıllıcası.